Bazı isimler vardır. Sadece bir insanı değil, arkasındaki karanlık düzeni temsil eden. Jeffrey Epstein, resmi kayıtlara göre yalnız bir milyarderdi. Ama dosyalar açıldıkça ortaya çıkan şey, tek bir adamdan çok daha fazlası. Özel jetler, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılar, dünya elitlerini aynı masada buluşturan görünmez bağlı. Peki Epstein gerçekten kimdi? Bir suçlu mu? Yoksa küresel bir güç ağının sadece görünen yüzü? Bu videoda bir adamın hikayesi değil, o adamın arkasındaki görünmez imparatorluğu konuşacağız. Sırlar Odası'na hoş geldiniz. Perdelerin ardında, tarihin sessiz koridorlarında, dünyamızı şekillendiren bir güç ağı var. Bu ağ ne haritalarda işaretli ne de tarih kapılarında yazılı. Ama varlığı attığımız her adımda, aldığımız her nefeste hissediliyor. Peki bu gücün kaynağı ne? Kim bu görünmez mimarlar? Bu soruların peşine düşmek, karanlık bir tünele girmek gibidir. Yolun sonunda ne bulacağımızı bilmeden sadece bir fenerin cılız ışığıyla ilerleriz. Her şey eski bir masanın üzerindeki sararmış belgelerle başlıyor. Üzerinde tarihin tozunu taşıyan fotoğraflar, anlaşılmaz sembollerle dolu notlar ve kimin tarafından kilitlendiği belli olmayan bir günlük. Bu odada sanki zaman durmuş ama bu sessizlik büyük bir fırtınanın habercisi. Her bir belge dev bir yapbozun kayıp parçası. Bir araya geldiklerinde ise modern dünyanın nasıl inşa edildiğini, savaşların neden çıktığını, barışların hangi şartlarda imzalandığını anlatan bir resim ortaya çıkıyor. Bu sadece geçmişin bir hikayesi değil, aynı zamanda geleceğimizin bir planı. Bu anın merkezinde kimler var? İsimleri kamuoyunda pek duyulmaz. Onlar gölgelerde kalmayı tercih edenler. Lüks malikanelerin yüksek duvarları ardında, özel jetlerin konforunda, dünyanın kaderini belirleyen toplantılar yaparlar. Onları bir araya getiren şey para, ideoloji veya kan bağı olabilir. Ama asıl bağ paylaştıkları sırlardır. Bu sırlar onları birbirine kenetler ve aynı zamanda en büyük zayıflıklarıdır. Bu ağın kolları dünyanın en büyük metropollerinden en ücra köşelerine kadar uzanır. Finans merkezleri, teknoloji devleri, medya kuruluşları ve hatta hükümetler bu ağın birer düğüm noktasıdır. Kararlar kapalı kapılar ardında alınır ve bizler sadece sonuçlarını yaşarız. Bir finansal kriz, bir siyasi skandal veya ani bir teknolojik atılım. Hepsi bu büyük satranç oyununun birer hamlesi olabilir. Peki bu düzen nasıl işliyor? Düşünün ki bir orkestra var. Her enstrüman kendi notasını çalıyor gibi görünse de aslında hepsi görünmez bir şekilde talimatlarını takip ediyor. İşte bu güç ağı da tıpkı böyle çalışır. Farklı alanlardaki kilit isim kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor gibi görünürken aslında daha büyük bir senfoninin parçasıdırlar. Bilgi, bu sistemin can damarıdır. Kimin ne bildiği, kimin neyi sakladığı gücün dengesini belirler. Yanlış bilgi yaymak, gündemi değiştirmek, kamuoyunu yönlendirmek en etkili silahlarıdır. Medya manşetleri, sosyal medya akışları hepsi bu büyük oyunun birer sahnesidir. Bu yapıyı deşifre etmeye çalışanlar hep oldu. Gazeteciler, akademisyenler, aktivistler kimi zaman küçük başarılar elde ettiler. Bir sır perdesi araladılar. Ama her seferinde sistem kendini korumayı başardı. Bir piyon feda edilir, bir skandal patlak verir. Ama oyunun kuralları asla değişmez. Mahkeme salonlarında görülen davalar, manşetlere taşınan olaylar, çoğu zaman resmin sadece küçük bir parçasını gösterir. Asıl oyuncular her zaman sahnenin gerisinde kalır. Kırık bir satranç taşı, oyunun bittiği anlamına gelmez. Sadece bir oyuncunun saf dışı kaldığını gösterir. Yerine hemen bir yerisi bulunur. Ağın kökleri ne kadar derinde, yüzlerce yıl öncesine, belki de binlerce yıl öncesine uzanan bir soy ağacından bahsedebilir miyiz? Antik semboller, gizli topluluklar, nesilden nesile aktarılan ritüeller. Bunlar sadece komplo teorisyenlerinin hayal ürünleri mi? Yoksa gerçekliğin fantastik bir yansıması mı? Belki de cevap tarihin tozlu sayfalarında değil, tam da gözümüzün önündedir. Kullandığımız teknolojide, izlediğimiz filmlerde, dinlediğimiz müziklerde. Bu ağın izlerini sürmek, kendi gerçekliğimizi sorgulamak demektir. Peki ya biz? Bu devasa oyunun neresindeyiz? Sadece birer piyon muyuz?
Yoksa oyunun kurallarını değiştirebilecek bir güce sahip miyiz? Belki de en büyük sır bu sorunun cevabında gizlidir. Belki de o kilitli kapıyı açacak anahtar hepimizin elindedir. Bilgiye ulaşmak, sorgulamak, eleştirel düşünmek. İşte bunlar gölgelerdeki güce karşı en etkili silahlarımız olabilir. Unutmayın, en karanlık odalarda bile aralık bir kapıdan ışık mutlaka sızabilir. O ışığı takip etme cesaretini gösterebilecek miyiz? Bu yolculuk burada bitmiyor. Aksine yeni başlıyor. Bu sadece bir girişti. Şimdi gelin bu an finans dünyasındaki izlerini sürelim. Gecenin en karanlık anında siz uyurken bile milyarlarca dolar el değiştirir. Gökdelenlerin ışıkları asla sönmez. Çünkü para asla uyumaz. Wall Street'in neonları, Tokyo'nun devasa ekranları, Londra'nın tarihi finans merkezleri. Hepsi tek bir ritimle atar. Daha fazla, daha hızlı, daha gizli. Peki bu devasa para okyanusunun derinliklerinde gözlerden uzakta neler oluyor? Ağır bir banka kasasının kapısı yavaşça aralandığında dışarı sızan sadece karanlık değildir. İçeride dünyanın en büyük sırlarından biri saklıdır. Küresel finans sisteminin gölge yüzü. Bu sadece rakamlardan ve grafiklerden ibaret bir hikaye değil. Bu gücün, hırsın ve aldatmacanın hikayesi. Her şey bir dünya haritası üzerinde başlar. Ama bu harita bildiğiniz haritalardan değil. Ülkeleri değil, paravan şirketleri. Sınırları değil, offshore hesapları gösteren karmaşık bir ağ bu. Milyarlarca dolarlık fonlar, vergi cennetlerinin labirentlerinde, Karayiplerin güneşli adalarından İsviçre'nin gizemli bankalarına doğru izi sürülemez bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta para kimliğini kaybeder, kökenini unutur ve yeniden doğar. Kirli para bu karmaşık kanallardan geçerek aklanır, yasal sisteme sızar ve lüksün en parlak sembollerine dönüşür. Devasa yatlar, özel jetler, paha biçilmez sanat eserleri ve dünyanın en değerli gayrimenkulleri. Hepsi bu gizli sistemin birer meyvesi. Ama bu para sadece lüks için harcanmaz. Asıl gücü sistemi kontrol etme yeteneğinden gelir. Fonlar başkentlerin koridorlarında fısıldayan lobi şirketlerine akar. Kanunları yazanları, kararları verenleri etkilemek için kullanılır. Siyasi kampanyalar finanse edilir, düzenleyici kurumlar zayıflatılır ve küresel ekonominin kuralları bu gizli ağın çıkarlarına göre yeniden şekillendirilir. Wall Street ve Londra'nın gölgeli sokaklarında en büyük anlaşmalar kapalı kapılar ardında yapılır. Burada dürüstlük değil, kar esastır. Etik kurallar çoğu zaman esnetilebilen birer tavsiyeden ibarettir. Bu sistemin mimarları dünyanın en zeki beyinleridir. Finans dehaları, avukatlar ve teknoloji uzmanları. Yasaların boşluklarını bulmak ve her zaman bir adım önde olmak için gece gündüz çalışır. Onlar için bu oyun devasa bir satranç tahtasıdır. Ve o satranç tahtasının başında süliyetleri seçilebilen güçlü figürler oturur. İsimlerini nadiren duyduğumuz iş insanları, etkili politikacılar ve görünmez finansörler. Onlar piyonları, yani bizleri küresel ekonominin devasa tahtasında istiklikleri gibi yönetirler. Bir hisse senedinin ani yükselişi ya da çöküşü, bir ülkenin içine düştüğü ekonomik kriz, milyonlarca insanın işini kaybetmesi. Bunlar tesadüf mü? Yoksa ustaca planlanmış birer hamle mi? Borsa manipülasyonları, içeriden öğrenilenlerin ticareti ve büyük bankaların yarattığı finansal balonlar. Bu görünmez elin en etkili silahlarıdır. Küresel kriz gibi olaylar sistemin ne kadar kırılgan olduğunu ve birkaç kişinin aldığı kararların milyarlarca insanı nasıl etkileyebileceğini acı bir şekilde göstermiştir. Krizden sonra ders alındı mı? Yoksa sistem kendini daha da karmaşık hale getirerek yeni bir krize mi hazırlanıyor? Bu devasa labirentin içinde kaybolmuş durumdayız. İç içe geçmiş sayısız finansal grafik, karmaşık algoritmalar ve anlaşılmaz türev ürünler. Modern finans dünyası sıradan insanlar için anlaşılması imkansız bir yapıya dönüştü. Bilgi güçtür ve bu sistemde bilgi sadece seçkin bir azınlığın elinde toplanmıştır. Bizler bu labirentin duvarları arasında yolumuzu bulmaya çalışırken birileri yukarıdan tüm manzarayı görüyor ve bir sonraki hamlesini planlıyor. Bu sistemin karmaşıklığı aynı zamanda onun en büyük koruma kalkanıdır. Anlaşılmaz olduğu için sorgulanamaz. Sorgulanamadığı için denetlenemez hale gelir. Peki bu karmaşanın sonunda bizi ne bekliyor? Daha adil bir sistem mi? Yoksa daha büyük bir çöküş mü? Her şey bir soruyla bitiyor.
İçinde yaşadığımız bu ekonomik düzenin temelini sarsan bir soruyla. Bu sonsuz para akışının, bu karmaşık ağların ve bu gizli güç oyunlarının ortasında durup kendimize sormalıyız. Gerçek güç parayı kontrol edende midir? Yoksa paranın kendisi hepimizi kontrol eden görünmez bir güç haline mi geldi? Cevap belki de baktığımız yerde değil, bakmaya korktuğumuz yerdedir. Finansal sistemin bu karanlık yüzünü anlamak ve sorgulamak, kendi geleceğimizi şekillendirmenin ilk adımıdır. Daha derine inmek, isimleri, olayları, bağlantıları tek tek incelemek gerekiyor. Bu gizemli dünyanın kapılarını aralamaya devam edeceğim. Çünkü gerçek ne kadar karmaşık ve rahatsız edici olursa olsun her zaman peşinden gidilmeye değerdir. Bu derin ve karmaşık konuyu benimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de bu sırların peşine düşmek, görünmeyeni görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.